Yüzlerce yıl öncesinin serin bir sonbahar sabahı. Konya'nın ıssız bahçelerinde şiddetli bir rüzgar esiyor. O amansız fırtına, ulu ağaçların dallarındaki yaprakları acımasızca söküp yere savuruyor. Dışarıdan bakan bir göz için ağaçlar ölüyor. Her şey yok oluyor. Büyük ve çaresiz bir yıkım yaşanıyor. Oysa o kurumuş ağaçların dibinde duran ve dökülen yaprakları büyük bir sükunetle izleyen Mevlana Celaleddin Rumi, bu manzaranın bir ölüm değil, muazzam bir hazırlık olduğunu biliyor. Ağaç, baharda gelecek olan o yepyeni çiçeklere yer açmak için eski yüklerinden, artık miadı dolmuş yapraklarından kurtuluyor. Şimdi gözlerini ekrana çevir. Şu an ellerinden kayıp giden, rüzgara kapılıp yok olan o şeyleri düşün. Belki yıllarını verdiğin bir insan, belki kurduğun büyük bir hayal, belki inandığın bir doğru ya da en acısı, aynaya baktığında görmeyi özlediğin o eski, hayat dolu sen. Bir şeyleri kaybettiğinde modern dünyanın o acımasız kuralı hemen zihninde yankılanmaya başlar. Savaş, geri al, koş ve mücadele et. Zihnin sürekli alev alev yanıyor. Neden ben? Nerede hata yaptım? Gece yastığa başını koyduğunda o büyük boşluk hissi göğsüne devasa bir taş gibi oturuyor. Çırpınıyorsun, adımlar atıyorsun, planlar yapıyorsun. Ama sen çırpındıkça o istediğin şey senden daha da uzaklaşıyor. Suyun dibine doğru ağır ağır batıyorsun. Peki tam şu an sana çırpınmayı bıraktığında her şeyin değişeceğini söylesem? Sadece susup beklediğinde o kayıp sandığın şeylerin aslında sana doğru yola çıkmış bambaşka mucizelerin habercisi olduğunu bilseydin? Bundan asırlar önce yaşamış, ruhun ve hakikatin en büyük tabibi Mevlana, bugün hepimizin boğulduğu bu kaybetme korkusunu sarsılmaz bir şifaya dönüştürmenin o büyük gizemini verdi. Bu videoyu şu an dinliyorsan, bil ki ruhun artık bu yorucu savaştan çekilmek istiyor. Birazdan asırları aşıp gelen o derin hakikati, zihnini donduran korkuları nasıl eriteceğini ve sessizliğin içindeki o muazzam çekim gücünü öğreneceksin. Dinle. Mevlana'nın bilgeliğinde bizim kayıp dediğimiz şey aslında büyük bir göz yanılmasıdır. O, çağları aşan sesiyle şöyle fısıldar: "Üzülme. Kaybettiğin her şey başka bir surette sana geri döner." Sen kapana kısılmış bir şekilde sertçe yüzüne kapanan o tek kapıya bakıp ağlarken aslında hemen arkanda sonuna kadar açılmış devasa bir manzarayı kaçırıyorsun. Bugün o biten ilişkine, elinden giden fırsata bakıp tükeniyorsun. Oysa evrenin kusursuz bir matematiği vardır. Bir şey senden alınıyorsa bu bir ceza ya da bir öfke değildir. Bu ilahi bir yer açma operasyonudur. Yaratıcı senin için hazırladığı o daha büyük, daha sağlam hediyeyi sana vermek için ellerinin boşalmasını bekler. Sen o çürümüş, kopmak üzere olan iplere ellerin kanayarak tutunurken, gökten sana uzatılan o altın halatı tutamazsın. Kaybetmek, ruhun bir üst versiyona geçmek için ödediği mecburi bir vergidir. Kaybettiğin şeye ağıt yakmayı bırak. O yıkıntının tozları arasından doğacak olan yeni seni selamlamaya hazırlan. İnsan acısını sürekli konuşarak, sürekli eylemde bulunarak bastırmaya çalışır. Oysa Mevlana'nın en sarsıcı öğretisi, o derin sükunetin içindeki devasa eylemdir. Zihnindeki o bitmek bilmeyen "ne olacak benim halim" fırtınasını dindirip kendine şu cümleyi fısıldamalısın: sessiz ol. Nasibin sana doğru geliyor. Bulanık bir suyu temizlemek için ona ne kadar çok vurursan, çamuru o kadar havalandırırsın
ve suyun içindeki kendi yansımanı o kadar kaybedersin. Zihniniz sürekli "Nerede kaldı? Neden gelmedi? Ne zaman düzelecek?" diye çığlık atarken, sen etrafına sadece yokluk ve tükenmişlik enerjisi yayıyorsun. Senin nasibin, senin o gürültülü ve telaşlı halinden ürker. Sessiz olmak, hiçbir şey yapmadan karanlıkta oturmak demek değildir. Sessiz olmak, ben doğruluğumu korudum ve şimdi büyük bir vakarla bana ait olanı bekliyorum diyebilme asaletidir. Zihnini susturduğunda yaydığın o frekans değişir. O zaman kaybettiğini sandığın güzellikler bu dinginliğin yankısında kendi yolunu bulup şaşmadan sana gelir. Belki şu an canın çok yanıyor. Kaybettiğin o şey ruhuna öylesine derin bir kesik açtı ki bir daha asla iyileşemeyeceğine inanıyorsun. Gece karanlığında o sızıyla baş başa kaldığında göğüs kafesinin daraldığını, nefes alamadığını hissediyorsun. Mevlana'nın tüm dünyayı sarsan o sözünü tam burada kalbine yaz. Yara, ışığın sana sızdığı yerdir. İnsan her şey yolundayken, konfor alanının o ılık sularında yüzerken büyümez, olgunlaşmaz. Acı, ruhun o kalın ve kibirli kabuğunu kıran ilahi bir çekiçtir. Kaybettiğin o şey aslında senin sahte güven alanını paramparça etti. O yara açılmasaydı, kendi içindeki o sarsılmaz sabrı, o devasa dayanma gücünü asla keşfedemeyecektin. Bugüne kadar, onsuz yapamam, o biterse ben ölürüm dediğin ne varsa, hepsi o yaranın içinden sızan ışıkla aydınlandı ve ne kadar geçici oldukları ortaya çıktı. O derin kayıp sayesinde gerçek kimliğini buldun. Bir şeyi ne kadar çaresizce, ne kadar büyük bir hırsla ve takıntıyla istersen, onu o kadar kendinden uzağa itersin. Aşırı ve hastalıklı istek, ruhuna sürekli şu mesajı kazır: bende yok, ben eksiğim, ben ona muhtacım. Muhtaçlık enerjisi, kainattaki en itici, en bereketsiz enerjidir. Eline geçen kumu avucunda ne kadar sıkarsan, parmaklarının arasından o kadar hızlı dökülür. Avucunu açtığındaysa, kum orada, seninle kalır. Bırakabilme özgürlüğü en büyük çekim gücüdür. Kayıplarımızın ardından genellikle hep dışarıyı suçlarız. Bizi terk edeni, bize vefasızlık yapanı, hakkımızı yiyeni. Oysa Mevlana, insanlık tarihinin en acımasız yüzleşmesini şu sözle yapar: "Kardeşim, sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun." Eğer hayatında sürekli ihaneti, kaybı ve bereketsizliği yaşıyorsan, dönüp kendi iç dünyana bakmalısın. Sen kendi içinde hangi titreşimdesin? Sürekli şikayet eden, karanlığa odaklanan, her şeyin en kötüsünü bekleyen biriysen, aydınlığı hayatına çekemezsin. Kaybettiğin o şefkati geri mi istiyorsun? O zaman önce kendin şefkat olmalısın. Bereket mi arıyorsun? Elindekini hiç korkmadan cömertçe paylaşmalısın. Kainat kusursuz bir aynadır. Kaybettiğin şeyi dışarıdaki o soğuk sokaklarda arama. Kendi içindeki o karanlık titreşimi değiştirdiğinde sana ait olan her şey hızla sana doğru çekilecektir. Her şeyin anında olmasını istediğimiz acımasız bir hız çağında yaşıyoruz. Bir tohum ekiyoruz ve ertesi sabah o tohum devasa bir ağaç olsun istiyoruz. Olmadığında da isyan edip kaybettim, nasibim kapandı, Allah beni unuttu diyoruz.
Mevlana'nın doğadan süzdüğü o muazzam öğretiye kulak ver. Meyve hamken dalına öylesine sıkıca tutunur ki onu koparamazsın. Ama olgunlaştığında kendiliğinden ağır ağır yere düşer. Sen şu an o meyveyi daha hamken zorla, kanatarak dalından koparmaya çalışıyorsun. Koparsan bile onun tadı acı olacak. Sana şifa değil, dert verecek. Kaybettiğin o şey belki henüz senin için olgunlaşmamıştı. Ya da o sana en doğru, en güzel haliyle geri dönmek için kendi zamanını, kendi olgunlaşma sürecini bekliyor. Teslimiyet, eylemsizlik demek değildir. Doğru olanı yaptıktan sonra ilahi zamanlamanın o kusursuz işleyişine saygı duymaktır. Zihnindeki o sabırsız, o korkmuş, o telaşlı çocuğu sustur. İlahi takvim asla hata yapmaz. Bu duyduğun sarsıcı öğretiler basit birer teselli cümlesi değil, evrenin temel işleyiş kodlarıdır. Bizler hep bizden gidenlere, bitenlere odaklandığımız için şu an elimizde olan ve filizlenmeyi bekleyen mucizelere kör oluyoruz. Şunu zihnine kazı. Senden alınan her şey aslında seni daha büyük bir gerçeğe hazırlamak içindir. Sen bir bardak suyu kaybedersin, kainat sana bir okyanus sunmak için hazırlık yapıyordur. Ama sen hala o kırılan bardağın başında ağlıyor, okyanusa arkanı dönmüş bekliyorsundur. İçindeki o susmak bilmeyen, sürekli konuşan, ne olacak benim halim diyen korkmuş zihni bugün sustur. Senin kalbin bir simya atölyesidir. O acıyı alıp sarsılmaz bir bilgeliğe, o kaybı alıp devasa bir kazanca dönüştürmek tamamen senin elinde. Sen sadece o yıkıcı kibrini kır, beklentini azalt ve o derin sükunetin içindeki ilahi dili dinlemeye başla. Şimdi derin, çok derin bir nefes al. Zihnindeki o bitmek bilmeyen, geri kazanma, savaşma ve direnme halini bugün bitir. O görünmez kılıçlarını yere bırak. Kalbine şu gerçeği fısılda. Sessiz ol. Nasibin sana doğru geliyor. O nasip, senin telaşından, senin korkularından, o bitmeyen içsel gürültünden dolayı sana yaklaşamıyordu. Artık o gürültüyü kıstın ve kapılarını büyük bir sükunetle açtın. Senden alınan, senden giden her neyse, onun göğsünde bıraktığı o koca boşluğa bugün şükret. Ki daha güzeli, daha doğrusu ve sadece sana ait olanı oraya yerleşebilsin. Eğer bu gece, bu sözler senin o yorgun kalbine dokunduysa, belki karanlıkta yönünü arayan bir başkasının kalbine de dokunabilir. Bu kelimeler sana ulaştıysa, belki bir başkasının yarasına merhem olması için yaratıldı. Ya Rabbi, bizi kaybettiklerimizle sınayıp kazandıklarımıza kör etme. Zihnimizin gürültüsünü sustur, kalbimizin sükunetini arttır. Bizi hırsın cehenneminden çekip al, teslimiyetin serinliğine ulaştır. Açtığın yaralardan ruhumuza sızan nuru, her nefesimizde hissetmeyi bize nasip eyle. Amin.